Merhaba, Ev Avcısı bugün Kuşadası Ağaçlı Köyü'nde. Bugün kanalımızda yepyeni bir seriye başlıyoruz. Ruhu olan evler. Bu serimizde şimdilik Kuşadası ve Kuşadası civarındaki bazı evlerimize konuk olacağız. Ve konuk olduğumuz bu evlerde ev sahipleri evlerini bize kendileri tanıtacaklar. Onların hayatına girmiş olacağız ve onların evleri hakkındaki tecrübelerini bizimle paylaşmalarını isteyeceğiz. Şimdi evimize girmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen bu program hakkında görüşlerinizi, yorumlarınızı, geri bildirimlerinizi yorumlar bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Şimdi eve geçebiliriz. Merhaba, ben Gamze Karabıyık. Eşim ve kızımla, 12 yaşındaki kızımla bugün sizi Söke Ağaçlı'daki evime konuk ettim. Hoş geldiniz öncelikle. Ben aslen İzmirliyim. 13 yıldır Söke'de yaşıyorum. Evlendikten sonra Söke'ye yerleştim. Eşim ticaretle uğraşıyor. Ben şu an çalışmıyorum. Evdeyim. Daha önce mağaza müdürü olarak çalıştım. Yaklaşık 7 yıl boyunca. Evlendikten sonra da devam ettim. İzmir'de çalışmaya devam ettim. Sonrasında ev hayatı başladı. Biz zaten hani Söke'de de müstakil bir evde yaşıyorduk aslında. Ama hani bu evi yapma fikri çok uzun zaman önce olan bir şey. Yani yaklaşık bir 7-8 yıldır düşündüğümüz bir şeydi. Doğa ve deniz tabii ki öncelikle. Benim eşim de ben de denizi görmekten, hani açık alan, doğada yaşamaktan gerçekten çok keyif alıyoruz. Yaklaşık 1,5 sene evlendikten sonra bir apartman dairesinde yaşamıştık. Daire hayatının bize göre olmadığını o zaman anladık, tecrübe ettik. Sonrasında Söke'de bir müstakil evimiz oldu. Fakat Ağaçlı'nın havası, doğası Söke'ye göre tabii ki çok başka. Böyle bir fırsat geçince elimize sıfırdan yaptık biz. Arsa olarak satın aldık. Ve hani böyle zaten aslında bizim de doğamızda olan bir şeydi, böyle bir hani doğa içinde yaşamak. Böyle bir fırsat gelince elimize değerlendirmek istedik. Yaklaşık bir 5 yıl önce satın aldık biz bu araziyi. Ve yaklaşık da bir 3 yıl uğraştık üzerinde. Çünkü bulunduğumuz bölge ciddi anlamda inşaat açısından istinat vesaire zor bir bölge. İnşaat aşaması da biraz zorladı açıkçası bizi. Sonrasında tabii ki işte her şeyi ince düşündüğünüz zaman eksik bitmiyor zaten ama bir şekilde uzadı iş. Yani aslında bir sene önce bile taşınmayı planlıyordum ama öyle planladığınız gibi gitmiyor işler. Bir 3 yıl gibi bir zaman aldı. Aslında bu evi ikinci ev gibi planlamıştık. Söke'deki evimizi hani kapatmayı düşünmemiştik yapım aşamasındayken. Ama işin içine girince biraz değişti açıkçası. Bir de biz burada yaşamaya başlayınca Söke'deki eve bir daha hiç gitmedik. Öyle söyleyeyim, yani Söke'deki evimizi kapattık. 3 oda bir salon. Yani aslında ekstra bir oda daha çıkabilirdi bu ev için ama biz özellikle yüksek tavan ve ahşap tercih ettiğimiz için ve dediğim gibi ikinci ev gibi planladığımız için hani hafta sonları kaçarız, keyif yaparız gibi düşünmüştük ilk etapta. Ama sonra tamamen bir yaşam alanı oldu bizim için. 3 oda bir salon, ebeveyn banyo, kızımın banyosu ve ortak banyo, 3 banyomuz var. Onun dışında evin içinden ziyade dışarıda da çok fazla kullanım alanımız var. Çünkü dediğim gibi bizim için bahçe hayatı hep ön plandaydı. Bu evi tasarlarken de bu şekildeydi. O yüzden bahçede de bahçe mutfağı, oturma alanları vesaire birçok alan tasarladık kendimiz için. Gerçekten kullanışlı bir ev oldu. Çünkü mutfak, birazdan size gösteririm. Mutfak için de özel işte depolama alanları kullandık. Üst katta odalarımız için özel giyinme odaları
kullandık. Hani aslında çok geniş, ferah. Hani 3 oda bir salon ama toplamda 100 metrekareye oturan bir alanda yaptık biz evimizi. Ama kullanım açısından çok daha keyif verdi bize açıkçası. Daha büyükmüş gibi hissediyorum kullanırken. Dediğim gibi en başta bu evi hep hani doğaya yakın olmak fikriyle yola çıkmıştık. O yüzden kullandığım renkler ve hani kullanım alanımda özellikle bitkilere çok yer verdim. Hani aslında bir botanik bahçe havası yaratmaya çalıştım evimde. Evimizin genel olarak tarzı loft deniyor sanıyorum. Yüksek tavan ve üst katla balkon tarzında bir alan yarattık. Bu çok ferah bir hava kattı gerçekten. Çünkü açık mutfak ve hani tavan da çok yüksek olduğu için aynı zamanda inşaat aşamasında da benim birkaç müdahalem oldu buna. Şöyle ki ben çok daha fazla cam bile istiyordum açıkçası evimde. Gün ışığını çok içeride istemiştim. O yüzden salonda çok büyük bir cam alanımız mevcut. Bu zaman zaman çünkü yer olarak yüksekte olduğu için arazi kış şartlarında tabii ki biraz daha sökeye göre ya da aşağıya göre ciddi anlamda bir 5-6 derece fark ediyor hava. Esinti çok fazla oluyor. Evet, hani camdan ısı kaybı yaşar mıyız diye de düşündük açıkçası. Tabii hani buna istinaden birçok şey var. Seçenek çok fazla. Tabii ki çift cam, ısı cam vesaire bunların hepsini kullanıyorsunuz ama yine de ciddi anlamda bir ısı kaybı yaşayabiliyorsunuz. Genel anlamda benim evim zaten yerden ısıtma şu anda. Isı pompası kullanıyoruz. Eşim zaten bu işi yaptığı için ekin mühendislik ısıtma işini bu şekilde çözdük. Ki her yerimiz cam ve hani ciddi anlamda da soğuk bir alan olmasına rağmen bir kış geçirdik evimizde ve çok güzel ısındık. Cam önlerinde özellikle dediğim gibi çok fazla bitki kullandım. Özellikle o bitkileri hem çok hem de öbek öbek kullanmayı tercih ettim. Ve evin içinde de büyük bitkilere yer verdim. Çok seviyorum çünkü. Ciddi bir anlamda da bakım istiyor aslında ama insanın içini ferahlatıyor doğada olmak. Nefes aldığınızı hissediyorsunuz en azından. Evin genelinde yeşil renk hakim. Onun dışında kullandığım objelerden bahsedeyim biraz. Örneğin orta sehpamı Vivens.com'dan aldım ki ben oradan çok ciddi de alışveriş yaptım bu dekorasyon sürecinde. Çok da memnun kaldım. Onun dışında saksılarım IKEA, bitkilerim de IKEA'dan aldım. Şöminemizin üzerindeki kuş kafesini Zara Home'dan satın almıştım. Dekorasyonuma çok uyduğu için çok hoşuma gitmişti. Onun dışında arkada görmüş olduğunuz fenerler, onları yine Zara Home'dan satın almıştım. Avizelerimi kendim yaptım. Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi var bu avizenin. Kayınpederim bu fayton tekerleğini buldu bana. Ve ben de evde işte kendi zevkime göre dekore ettim bunu yapay çiçeklerle ve hani ortama da çok iyi uyum sağladığını düşünüyorum açıkçası. Yukarı çıkışta holde bir avize daha, bunun 2-3 boy küçüğünü çalıştım yine. Bu evde biz aslında çok çalıştık. Hani her şeyi kendimiz yapmayı tercih ettik. Bu daha da büyük keyif verdi bize. Aslında hani gerçekten çok anlamlı bir isim. Ruhu olan evler. Ben her evin gerçekten ruhu olduğuna inanıyorum ve içinde yaşayan insanları yansıttığına inanıyorum. Biz de bunu yapmaya çalıştık bu evde. Yaparken de çok keyif aldık. Umarım aynı keyifle de yaşarız. Televizyonumuzu çok merkeze almadık bu alanda açıkçası. Çünkü daha çok hani manzaraya bakmayı tercih ettiğimiz için hani misafire veya hani kalabalığa yönelik değil, aile olarak kaldığımızda izleyebileceğimiz bir köşeye oturttuk televizyonu. Aslında bana kalsa hiç koymayacaktım eve ama yine de televizyonsuz olmuyor tabii ki. O yüzden onu böyle köşede kullanmayı tercih ettik bu evde. Mutfak
bir bayanın dünyası malum. O yüzden ben de çok özendim tabii ki mutfağıma. Ben yine bu evimde açık mutfak tercih ettim. Çünkü açıkçası artık hani çok güzel davlumbazlar vesaire koku problemi yaşamıyorsunuz ama hani salonla ve hani o sosyal hayatla iç içe olmayı tercih ettiğimiz için yine açık mutfak istedik. Biz salonda masa kullanmadık. Büyük bir ada kullanmayı tercih ettik. 3 kişilik bir aileyiz sonuçta. Normal zamanda akşam yemeklerimiz için bize yeterli geliyor bu masa ki normal ölçülerden bayağı bir büyük tasarladık biz adayı. Onun dışında yine mutfağımda cam, özellikle işte lavabo alanında cam tercih ettim. Açılabilen cam yapmadık orayı. Benim için önemli olan ışığı olabildiğince almaktı evin içine. Bir bardak işte köşesi yaptım. Bardak veya işte alkollerimiz koyduğumuz çok küçük bir alan aslında. Marangozumuz da hani burada bir dolap olamayacağını söylemişti ilk başta bize ama benim tam tasarladığım gibi oldu açıkçası. Çok küçük bir alan. En küçük noktaları bile değerlendirmeye çalıştık açıkçası bu evde. Mutfağımda en önemli alan benim için depolama alanı. Bir mutfak kileri tasarladım ve gerçekten mutfağımın bütün hemen hemen angaryasını topladı bu mutfak depolama alanı. Mutfak kileri ki benim için olmazsa olmaz. Kapı önünde bir baharatlık tasarladım. Aslında dediğim gibi 3 yılımızı aldı ama bu evdeki birçok şeyi hani kendi ihtiyacımıza yönelik tasarlayıp yapmaya çalıştık. Çok araştırdık. O yüzden en çok ihtiyacımızı gören şeyleri en şık şekilde tasarlamaya çalıştık. Mutfak taburelerimizi IKEA'dan temin ettik yine. Bu kuşlu objelerimi Madame Coco'dan almıştım. Ahşap sunumlarımı yine Zara Home'dan almıştım. Bunları hediye gelmişti. Masa üzerinde kullandığım objelerimi Boyner Home'dan almıştım. Çok fazla kalabalık yapmak istemedim mutfakta. Dediğim gibi bir mutfak kilerim olduğu için elektronik aletlerimden tutun, işte kavanoz, bakliyat vesaire her şeyi o alanda tuttuğum için mutfak benim için temiz, düzenli bir alan şu anda. Davlumbazımız ve ocağımızı Franke'den aldık. Özellikle mutfak lavabomdan, Evya'dan çok memnunum. Farklı bir şey kullandım bu evde. Çok büyük ve daha derin ama kesinlikle inanılmaz rahat. Bir de biz mutfağımızda biraz eşim de uzun, ben de uzun olduğum için normal standartların üzerinde bir yükseklikte tasarladık açıkçası. Normalde 90 santim civarında oluyor bu masa ve şeyin yüksekliği ama biz bayağı bir üstünde 1.10 gibi tuttuk. O da bizim için bir avantaj oldu. Lavabo kısmını cam kenarında düşündüm. Pişirme alanını ada üzerinde düşündük. Hem dediğim gibi bayanlar mutfakta çok fazla vakit geçirdiği için hem hani salona dönük, televizyona dönük bir şekilde hani yemeğimi yapmak gibi tasarladım açıkçası. O yüzden büyük 90 santimlik bir ocak ve davlumbaz kullandık ve hani bence çok kullanışlı. Kullandıktan sonra da doğru bir karar vermiş olduğumu anladım. Evet, şu an evin giriş bölümündeyiz. Evin giriş bölümünde yine bir dresuar karşılıyor bizi. Bu evde açıkçası A'dan Z'ye hemen hemen her şeyi marangozumuz yaptı, öyle söyleyeyim. Hani benim tasarladığım, istediğim her şeyi temin etti bize. Genel olarak mobilyaları yaptırmayı tercih ettik bu yüzden. Dresuar üzerindeki saati Mudo Konsept'ten almıştım. Yine aydınlatmalar da Mudo Konsept. Orada alt katta kullandığım mumluk ve fener Paşa Bahçe bir arkadaşımın hediyesiydi.
Kapımızdan bahsedeyim. Kapımız da yine marangozumuzun elinden çıktı. Ahşap. Bu evde biz ahşap ve aslında bütünüyle ahşap yapmayı da istemiştik ilk etapta. Ama sonrasında betonarmeye döndükten sonra da ahşabı olabildiğince çok kullanmaya çalıştık. Onun ahşabın sıcaklığını hissedebilmek için yüksek tavanlarımız işte ahşap kaplama yaptık. Yerde görmüş olduğunuz seramiklerin hepsi, hatta banyolarımda kullandığım seramiklerin de hepsi Kua seramik. Ve çok memnunum gerçekten. Hem koyu renk olmasının bir avantajı hem de asla çizilmez olduğu için suyla veya hani herhangi bir şeyle diğer evde kullandığım parkeden çok daha kullanışlı açıkçası. Evet, alt banyomuzdan bahsedeyim ben. Alt banyoda tek renk ve seramik tercih ettim. Daha bir ferah olduğunu düşündüm bu şekilde. Lavabo ve klozetimiz Creavit. Bu renk tercih ettik ve kullanımı da çok güzel gerçekten. Antik renk tercih ettim bataryalarımda. Ve yine dediğim gibi aynamız marangozumuzun elinden çıktı. Lavabo altında kullandığımız bölüm yine marangozumuzun elinden çıktı. Seramiklerimiz Kua seramik dediğim gibi. Duş olarak, duşakabin olarak bu şekilde yarım cam tercih ettik. Bundaki en büyük avantaj da daha önce kullanmamıştım. Kullandıktan sonra çok ciddi bir avantaj olduğunu fark ettim. Bu bölüm aynalı. O yüzden hani duşakabini kullandıktan sonra arkadaki su izlerini vesaire hiçbir şeyi göstermiyor açıkçası. Her daim temiz görüyorsunuz. Bu da güzel bir ayrıntı bence. Alt katta bir misafir odamız var. Yatılı misafirlerimiz geldiği zaman kullandığımız. Bu bölümde sadece yatak ve dolap depolama alanı düşündük. Bir gömme dolabımız var. Onun dışında perdelerimi yine internetten satın almıştım. Salon perdelerimi yapan perdecim dikti ve yaptı. Bu şekilde burada sadece yatak ve dolap kullandık bu alt odada. Merdiven girişindeki sütunlarımızdan bahsedeyim. Farklı bir korkuluk arayışı içerisinde hani bulduk onu. Yine bir internet sitesinden araştırdım. Birkaç dekorasyon firmasının çalışmalarını. Böyle bir sütun yapma fikri doğdu. Ve değişik oldu. Hani klasik bir merdiven korkuluğu değil açıkçası. Onun dışında merdiven çıkışında büyük fotoğraflar kullandım. Üst katta da yine ortak alanda bir anı köşesi yaptım. Ben evin diğer bölümlerinde işte dresuar üzerinde veya sehpa üzerinde herhangi bir fotoğraf kullanmadım. Onun yerine hani daha geniş anı köşeleri oluşturmaya çalıştım. Bu fotoğraf anı köşesinin yanında bir kitap okuma köşesi yaptık. Çünkü burası ortak alanımız, odalara dağılan bir alan. Bir de çalışma masası ve bilgisayarımızı kullandık bu alanda. Çamaşır ve kurutma bölümümüz var yine üst katta. Onu da banyolardan ayrı tutmak istedik. İşte böyle bir alanımız mevcuttu. Orayı dolapla kapatıp çamaşır ve kurutma alanı yaptık. Yine üst katta da çiçek, bitki tercih ettim. Ama tabii yatak odasına yakın bölgeler olduğu için özellikle hani gece de havayı temizleyen bitkileri tercih ettim üst katta. Çünkü odalara almadık ama yine de yatak odası bölgesinde olduğu için öyle kullanmak istedik. Evet, şu anda kızımın odasındayız. Aslında evin en geniş odalarından bir tanesi kızımın odası. Kendi tasarımlarını kullandık. Aslında ben farklı renkler tercih etmiştim ama o biraz daha renkli bir kişilik, rengarenk olmasını istedi. Bu duvarı hep birlikte yaptık. Daha çok Zeynep boyadı. Biz ona işte yardımcı olmaya çalıştık. Kendimiz istedik, bu şekilde tasarladık renkleri. Onun dışında bir çalışma masası var yine. Aynalarımız yine marangozumuzun elinden. Makyaj masası ve aynasını Vivence'den satın aldım yine. Büyük bir kitaplık, yine çok küçük bir alanımız mevcuttu. Orayı kitaplık olarak değerlendirmek istedik. Hani küçük böyle bir iki kolon arasında bir alanı boydan kitaplık yaptık. Çok da kullanışlı oldu.
Burada bir balkonumuz vardı. Biz o balkonu ön cephede olmadığı için kapatmayı tercih ettik. Orayı da giyinme odası olarak kullandık. Yine kızımın da bir banyosu var bu odada. Yatak başlarımızı IKEA'dan aldık. Yatağımızı da yine IKEA'dan aldık. Burada bir obje olarak bir kuş evi var. Bunu da yine marangozumuz yaptı. Ben bir firmada görüp çok beğenmiştim. Sallanan sandalyemizi yine Vivence'den satın aldım. Giyinme odasındaki pufu kendimiz yaptık. Dediğim gibi bu evde birçok şeye dokunduk. Avizelerden tutun, işte bahçede kullandığımız bölümlerden tutun. Hepsinde el emeğimiz var. Bu banyoda siyah beyaz tonlarını tercih ettik. Yine kua seramik. Ama bütünüyle boğulsun istemedim. O yüzden ıslak zeminleri, ıslak alanı sadece seramikle döşedik yine. Kalan kısmı kontrast renk kullanmak istedik. Hem biraz daha bu yoğunluğu alsın diye. Yine duvarda olumlamalara işte faydası olan fotoğraflar ve yazılar kullandık. Banyo dolabımız yine marangozumuzun elinden çıktı. Lavabo Creavit yine. Aynalarımız yine marangozumuzun elinden. Şu anda yatak odamızdayız. Ebeveyn yatak odası. Yatak odamızı manzaraya konumlandırdık. Çünkü gerçekten çok güzel bir manzaramız var. Çok kalabalık eşya istemedim yatak odamızda. Yine ben dediğim gibi bu evde hani az eşya, geniş, ferah hissetmek önemli olduğu için yatak ve koltuk kullandık bu alanda. Aslında 3 bölümden oluşuyor yatak odası. Ebeveyn banyomuz ve arka tarafında da giyinme odası. Giyinme odasının önünde bir makyaj masam var. Ve dediğim gibi ebeveyn banyo var. Ebeveyn banyoda pencere kullandık. Biz doğayı, manzarayı her noktadan hani görelim, her noktadan evin içine girsin istedik. Cam arası panjur kullandık yine duşakabin arasında. Yatağımızı yine marangozumuz yaptı. Yurt Mobilya, Veysel Yurt. Dediğim gibi bu evde birçok şey marangozumuzun elinden çıktı. Hemen hemen her şey, mobilyalar haricinde, işte koltuk vesaire haricinde her şey marangozumuzun elinden çıktı. Aslında yatak odasıyla da hala işim bitmedi. Büyük bir duvarımız var yatak odasında. O duvarda 3 boyutlu duvar kağıdı ya da yine dediğim gibi bir anı köşesi gibi bir şey tasarlıyorum ama sanırım vakti geldiğinde onu da yapacağım. Çünkü geniş bir alan, işte 3 boyutlu doğa manzaralı bir duvar kağıdıyla belki biraz daha derinlik katabilirim bu alana diye düşündüm. Bakalım, onu henüz tasarlayamadım ama mavi renk tercih ettim. Riskli bir renkti aslında ama kafamda oluşturduğum bir şey vardı. O yüzden yine dediğim gibi A'dan Z'ye her şey marangozumuzun elinden çıktı. Aynalarım dahil olmak üzere. Ben tasarladım, bu şekilde istiyorum diye marangozumuz yaptı. Burada da yine duşakabinde aynalı cam tercih ettik. Seramiklerim yine Kua seramik. Bir tablo kullandım aslında. Bir de bütünüyle seramik kullanmadım banyolarımda, üst kat banyolarımda. Biraz daha böyle artık hani oda ve salon havası istedik banyolarımızda. Bir tablo kullandım. Bu tabloyu da aslında pratik bir çözümdü. Bize hoş görünmeyen bir pencereyi kapatmak için kullandık bu tabloyu da. Aslında içeride odada kullanacaktık bunu. Ama renk itibariyle de çok uyum sağlayınca o kötü görseli kapatmak için kullanmış olduk. Evet, şu an evimizin bahçesindeyiz. Bahçemiz çok geniş bir alan. O yüzden biz de bahçe bizim için önemli. Dediğim gibi birçok noktasına oturma alanları, dinlenme alanları tasarladık bahçede. Ortada bir havuzumuz var. Tabii çocuk için çok büyük avantaj havuz. Havuzda klor kullanmıyoruz. Aslında o detayı da paylaşayım sizinle. Deniz tuzu kullanılıyor.
bu havuzda. Yani kimyasalı diğerine göre çok daha az. Havuz başında bir dinlenme alanımız var. Bunu yine eşimle ben yaptık. Sadece hani bir divan olarak almıştık marangozdan. İşte yükseltilerini, gölgeliklerini vesaire, boyamasını, her şeyini kendimiz yaptık. Yine havuz başında şezlonglarımız güneşlenmek için yine marangozumuzun elinden çıktı. Farklı 2 yemek masası kullandık. Burayı kış bahçesi yapmayı düşünüyoruz çünkü oturduğum verandayı. Dikkat etmişsinizdir, salonda yemek masası kullanmadık. Salonu daraltmasını istemedim büyük bir ada olduğu için, mutfak adası. O yüzden burayı kış bahçesi olarak kapatıp yemek alanı olarak kullanacağız. Zaten yerden ısıtmasını da yapmıştık öncesinde. Bir de eşim de mutfağa girmeyi sever ve bizim için yaz kış hayat bahçede geçtiği için bir bahçe mutfağı yaptık bahçemize. Yine orada da büyük bir masa kullandık, yemek masası. Misafirlerimiz geldiği zaman ya da biz her zaman havuz sonrası içeri girmek istemeyebiliyoruz. O yüzden bir duş alanımız da olsun istedik bahçede. Yine giriş bölümünde eşim kendisi için bir taş ocak tasarladı. Bir taş ocağımız var. Ve yine arka tarafta işte kendimize göre ufak tefek bir şeyler ektiğimiz bir bostan alanımız var. Yine pencere önünde bir oturma alanı yaptık. Makrome sandalyeleri ben yaptım. Yine bitkilerle, kaktüslerle tamamlamaya çalıştım oranın dekorasyonunu. Kızım için bir salıncak var bahçemizde. Yoga salıncağı. İşte jimnastik yapıyor onun üzerinde. O yüzden onun yükseltisini de eşim kendisi yaptı. Su borularımız zincir olarak kullanmayı tercih ettik. Çünkü evin dış cephesini bozmasını istemedik. Bu yağmur yağdığında çok da güzel bir görüntü oluyor aslında. Ben aslında her evin bir hikayesi olduğuna inanıyorum. İçinde yaşayan insanları yansıttığına inanıyorum. Bugün Ruhu Olan Evler ekibi ve tüm izleyenler, evime konuk olduğunuz için çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Bizim hikayemiz güzel bitti. Umarım paylaştıklarımızla, verdiğimiz detaylarla size ilham olabilmişizdir. Geldiğiniz için teşekkürler.